Selam arkadaşlar. Şu anda okuldayım. Gördüğünüz gibi zaten arkamda bizim spor salonumuz var. Bir saat aram vardı, ders arası ve bu arayı sizlere video çekerek değerlendirmek istedim. Umarım şu arkamdaki atmosferi, arkamdaki manzarayı hoş görürsünüz diyorum ve hemen videoma geçmek istiyorum. Düşük kalorili diyetlerde ve kas yapımında yaygın olarak kullanılan SARM-Anderin bir diğer adıyla S4. Anderin yani S4 hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda görün arkadaşlar. Her ne kadar SARM'lar giderek daha popüler hale geliyor olsa da sözde seçici androjen reseptör modülatörlerini çevreleyen çok fazla belirsizlik var. Bu nedenle en azından bilinen yönleriyle bugün size SARM-Anderin ile ilgili her şeyi açıklamak istiyorum arkadaşlar. Peki başlıklara kısa bir şekilde bakacak olursak Anderin aslında nedir? S4 yani Anderin nasıl çalışır ve herhangi bir yan etkisi var mıdır? S4 kullanıcılarının deneyimleri nelerdir? Anderin'i nereden satın alabilirim? Ülkelerde ve yarışmalarda yasal durum nedir? Anderin'in en iyi dozları nedir? Kadınlar da Anderin'i kullanabilirler mi? Ve S4'ü nasıl istifleyebilirim ya da başka bir ilaçlarla istifleyebilir miyim? Bu video sizleri Anderin yani S4 hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Çünkü bu maddenin ticareti, satın alınması ve kullanımı yaşadığım ülke Avusturya dahil birçok ülkede yasaklıdır arkadaşlar. Bu videoda sizlere bilgi vermek istiyorum. Tüketimi teşvik etmek veya sizleri bu ilaçlara yönlendirmek gibi bir amacım yok arkadaşlar. Kanalıma abone olup bütün videolarımı neredeyse izleyen takipçilerimin farkını bana sordukları sorulardan görebiliyorum arkadaşlar. Ne mutlu bana ki insanlara bilgilerimle aktarabilmişim arkadaşlar. Siz de en azından fitness ve vücut geliştirme seviyenizi bilginiz ile ilerletmek istiyorsanız yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmanız olacaktır arkadaşlar. Bu sayede bütün videolarımdan haberdar olup hiçbirini kaçırmayacaksınız. Gün içinde yaptığım ister hikaye isterse Reels'lar olsun birçok küçük ipucunu paylaştığım Instagram adresim de şu anda ekranda. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Anderin S4 nedir? Tıpkı Osterin, Ligandrol ve benzeri gibi S4 Anderin de oral olarak temin edilebilen bir steroidal olmayan seçici androjen reseptör modülatörüdür. Yani SARM'dır. Adından da anlaşılacağı gibi seçici olarak yani sadece dokuya özgü olarak androjen reseptörü üzerinde hareket eder arkadaşlar. Bu nedenle özellikle anabolik steroidler veya prohormonlarla karşılaştırıldığında çok az yan etkisi vardır veya hiç yoktur. Ancak SARM'lar kas geliştirme, yağ yakma, performans geliştirme ve güç geliştirme açısından az olan yan etkilerine rağmen hala çok güçlü bir pozitif etkiye sahip oldukları için spor sahnesinde giderek daha popüler hale gelmişlerdir. Anderin aslında tıbbi alanda kas erimesi, osteoporoz ve prostat hipertrofisi yani prostatın aşırı iyi huylu büyümesi gibi hastalıkları tedavi etmek için geliştirilmiştir. Bilim adamları Anderinin prostat gibi androjenik organları önemli ölçüde daha az uyarırken kaslar ve kemikler gibi anabolik organlar üzerinde seçici olarak etki ettiğini bulabilirler arkadaşlar. Ve aynı zamanda Anderin kullanımında ne LH yani luteinize edici hormon ne de FSH yani folikül uyarıcı hormon üretimi inhibe edilir ve östrojen sentezi artmaz arkadaşlar. SARM S4'ün vücut geliştiriciler arasında da bu kadar popüler olmasının da en büyük nedeni budur. Peki Anderin'in etkisine bakalım bir de. Daha önce de bahsettiğim gibi Anderin prostat veya doğal hormon seviyelerini özellikle luteinize edici hormon LSH ve folikül uyarıcı hormon FSH'yi önemli ölçüde etkilemeden kas büyümesini ve kemik kütlesini artırır. S4'ün aromatazı yani testosteronun östrojene dönüşümünü arttırmaması da özellikle sevindiricidir. Yani bu bünyeden bünyeye değişen bir sonuç olmakla beraber çok az yan etkisi vardır veya hiç yoktur. SARM S4 ayrıca %100 biyolojik değeriyle aldığınız miktarın hedef dokuda da mevcut olduğu anlamına gelir. Yani kaslar ve kemikler ve benzeri gibi organ veya dokular. Anderin örneğin testosteron reseptörüne Osterin kadar güçlü bağlanmaz ama hala kazandırdığı kas kütlesindeki artışlar gözle görülebilir. Deneyler S4'ün düşük dozlarda testosterona benzer anabolik etkiler gösterdiğini bulmuştur. Daha fazla kas kütlesine ek olarak kullanıcılar daha da fazla güç de geliştirebilirler arkadaşlar. Çoğu kullanıcı Anderin'i Osterin'e karşı tercih etmelerinin sebebi LPL'yi yani lipoprotein lipazı inhibe ettiğinden yağ kaybı ve diyet aşamaları içindir arkadaşlar. LPL dokudaki yağın depolanmasından sorumlu olan bir enzimdir. Maddeler halinde S4'ün avantajlarını tekrar gözden geçirmek istersek arkadaşlar nedir bunlar? Kas büyümesini arttırır ve kas yıkımını engeller. Artan güç sağlar, vücut yağında azalma sağlar yani LPL'yi engeller. Kuru, sert bir görünüm sağlar.
Deri altı su tutması yoktur bu ilacın. Kemik kütlesini iyileştirir, daha fazla enerji ve refah sağlar, daha yüksek vaskülarite sağlar arkadaşlar. Yan etkisi çok az veya hiç yok. Özellikle prostatta büyüme yok, östrojen sentezinde artış yok veya hormon seviyelerinde etki yok gibi. %100 biyolojik olarak kullanılabilir. Anderinin yan etkilerine bakacak olursak arkadaşlar, eğer aldığımız doz çok yüksekse, yani günde 50 mg vücudun kendi testosteron üretimini engelleyebilir arkadaşlar. Ek olarak özellikle geceleri geçici hafif görme bozuklukları olabilir. Her iki yan etki de S4 alımını durdurduktan sonra düzelir arkadaşlar. Anderin döngüsünden sonra döngü sonrası terapi yani PCT'yi size tavsiye ederim arkadaşlar. Kısa bir şekilde kullanıcıların anderin deneyimlerine bakacak olursak, S4'ün etkileri hakkında nihai bir bilimsel çalışma olmadığı için kullanıcılara anderin ile ilgili olan deneyimlerini sordum arkadaşlar. Bazı S4 kullanıcıları efektlerinin anavara çok benzediğini söylediler arkadaşlar. Bu arada anavar videosunu yukarıda çıkan sekmede bulabilirsiniz. Çoğu güç sporcusu daha fazla yağ kaybetmek, kuru bir görünüm elde etmek ve aynı zamanda kas kütlesini korumak veya inşa etmek için diyet aşamasında S4 sarımı kullanmışlardır arkadaşlar. Kas kazanımları Osterin'den daha az olduğunu söyledi bazı kullanıcılar. Fakat zaten Anderin'de de bunun için tasarlanmamıştır arkadaşlar. Her şeyden önce Anderin kullanıcıların diyet sırasında kas kütlesini korumasını sağlar. Bu nedenle kullanıcılar küçük kas ve güç kazanımlarından da mutlu oldular ve çoğu kullanıcı azalan vücut yağı miktarından son derece memnun kaldığını belirtti. Kullanıcıların hiçbiri hoş olmayan yan etkileri bildirmedi arkadaşlar. Çok azı gece görme bozukluğundan söz etti. Birçok kullanıcı eklemlerinin ve kemiklerinin daha stabil ve esnek olduğunu hissetti. Ek olarak hemen hemen tüm kullanıcılar deri altı su tutulmasının çok az olması veya hiç olmamasından memnundu. Hemen hemen hepsi görüşlerinin belirgin şekilde daha ince, daha belirgin ve daha kaslı olduğunu belirtti ve damarlarının görünürlüğünün de arttığını bildirdiler. Ve tüm kullanıcılar daha fazla enerji ve daha iyi bir genel refah bildirdi. Arkadaşlar peki anderini nasıl satın alabiliriz ya da nereden? Bazı ülkelerde S4 yani anderin üretimi yasaklanmıştır. Maalesef yasa dışı laboratuvarlarda, hatta evde bile ve bunun gibi takviyeleri üreten insanlar var arkadaşlar. Anderin satın almak istiyorsanız lütfen menşeine ve üreticisine bakın. Anderin yasal mı diye bir bakacak olursak arkadaşlar, rekabet avantajı elde etmek istemeyen bir hobi sporcusu olarak yasal kaynaklardan az miktarda alabilir ve maksimum 90 mg anderin tüketebilirsiniz. Çoğu müstesarın dozu 25 ila 30 mg arasındadır. Buna bağlı olarak yasal olarak günlük 3 ila 3,5 porsiyon almanıza izin verilir. Yarışmalarda S4 kullanımına bakacak olursak, Dünya Antidoping Ajansı yani WADA sarımları 1998'de yasaklılar listesine diğer anabolik maddeler olarak listeledi arkadaşlar. Anderin sarımdır. Bu nedenle dopingle ilgilidir ve spor müsabakalarında yasaktır. Yani rekabet gerektiren bütün spor dallarında yarışmak istiyorsanız S4 yasaklıdır ve kullanılmasına izin verilmez. Anderinin dozajlamasına bakacak olursak arkadaşlar, ne yazık ki anderin 2 ila 5 saatlik çok kısa bir yarı ömre sahiptir. Bu nedenle günlük alımınızı birkaç doza bölmelisiniz. Bu şekilde vücudunuzun gün boyunca aktif bileşenle ideal bir şekilde beslenmesini sağlarsınız ve anderin tam olarak etkisini gösterebilir. S4'ü alırken ve dozajlarken lütfen daima üreticinin talimatlarına çok dikkat edin arkadaşlar. Temel olarak gün boyunca 3 ila 4 doza bölünmeye ek olarak normal anderin rejimi 4 ila 10 hafta boyunca günde 50 mg. Hacim kazancı için 4 ila 8 hafta boyunca günde 75 mg'a kadar, diyet ve tanımlama aşaması için 6 ila 10 hafta boyunca günde 50 mg almanızı tavsiye ederim sizlere. Kadınlar için SAM S4'e bakacak olursak, anderin hormonal bozukluklara veya su tutulmasına neden olmadan yağ kaybını ve kas yapısını etkili bir şekilde arttırdığından giderek daha fazla kadın SAM S4'ü etkilerine güveniyor arkadaşlar. Ancak anderini bir kadın olarak kullanmak istiyorsanız doza tabii ki dikkat etmelisiniz. Lütfen aldığınız ürünün üreticisi tarafından sağlanan bilgilere çok dikkat edin. Bunun dışında genel bir bilgi olarak en fazla 8 hafta boyunca günde en fazla 24 ila 35 mg ve bu dozajı 3 ila 4 doza bölünmüş şekilde almanızı öneririm bayanlar için arkadaşlar. Şimdi sizlere soruyorum. Siz daha önce anderin kullandınız mı? Kullananlar lütfen deneyimlerini yorumlar kısmına yazsınlar arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonu. Umarım bu videoda diğerleri gibi bilginize bilgi katmıştır ve en azından bu video sayesinde anderin hakkında küçük de olsa
bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sporla kalın.